Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Ben bayılarak yapıyor ve yiyorum. İnanıyorum ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ege usulü hamgök domates kavurması. Hadi buyurun geçelim tarife. Önce domateslerimizi ince olarak doğruyoruz. Yarım ağ şeklinde. Çok leziz bir yemek, sağlıklı, Ege'de çok sık yapılır. Özellikle turşuluk domatesler çıktığında mutlaka alıp değerlendirmenizi tavsiye ederim. Pirinçli ham gök yemeği de yapılıyor, o da çok lezzetli. Ama ben bu kavurmaya bayılıyorum, sabah kahvaltısında ya da akşam yemeği olarak. Hiç denememiş olanlara bir göstermek istedim. Umarım denersiniz, siz de beğenirsiniz. Şimdi domateslerimin hepsini bu şekilde doğruyorum. Domateslerimden sonra bir adet kapya biberim var. Kapya biber de hem bu burukluğa bir şeker tadı, lezzet katıyor, hem de bir renk katıyor. Koymanızı tavsiye ederim. Bir adet soğanım var, kuru soğanım. Bunu da aynı şekilde yarım ay şeklinde kesiyoruz. Jülyen. 3 diş de sarımsağım var. Onları da iri iri doğrayacağım şimdi. Halka halka. Ocağıma tavamı aldım ve 1 yemek kaşığı tereyağımı attım. Bir 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı koyuyorum. Tereyağım eridikten sonra soğanlarımı atacağım. Tereyağım eridi. Soğan ve sarımsaklarımı koyuyorum. Güzelce kavuracağım. Şöyle önce bir yarım çay kaşığı kadar bir tuz koyuyorum. Hem domates hem de soğanım daha kolay bu şekilde yumuşayacak. Çok karamelize etmeyeceğim. Hafif yumuşadıktan sonra domateslerimi ilave edeceğim. Onların bir 5-10 dakikaya yakın güzelce yumuşadılar. Fazla karamelize etmiyoruz. Şimdi bu doğradığımız gök domateslerimizi tavamıza ilave ediyoruz ve güzelce soğanlarla birlikte karıştırarak kavuruyoruz. Şimdiden müthiş bir koku çıktı. Tereyağın sarımsak, soğanla ve domatesle birleşiminden harikulade leziz bir koku çıktı arkadaşlar. Görüntüye bakar mısınız? Birkaç dakika kavurayım, geliyorum. Domateslerimle de bir 5 dakika kavurdum. Domatesler de güzelce yumuşamaya başladı. Şimdi doğradığım kapya biberlerimi ilave ediyorum. Harika bir renk olacak. Dediğim gibi o domatesin burukluğunu, hafif kekremsi tadını bu kapya biberdeki şeker bambaşka bir noktaya getirecek ve çok leziz olacak. Şimdi sıra geldi biraz tatlandırmaya. Bunun için önce bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biberi, Ege usulü diyoruz ya, olmazsa olmazı Ege'nin dağ kekiklerinden bir çay kaşığı kekik. Zevke bağlı. Ben biraz tuzlu severim, o yüzden bir çay kaşığı daha tuz koyuyorum. Ama o kekremsi buruk tadı biraz daha kırmak için de bir tatlı kaşığı şeker. Zaten bütün zeytinyağlılara ben şeker koyarım. Hele ki domates, gök domates olursa çok yakışıyor. Öyle tatlı, ekşi, tam bir umami tadı çıkıyor ortaya. Bir de acı biber koyarsanız of, değmeyin artık lezzetine. Şimdi bu baharatlarla da biraz güzel karıştırıp bir 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Gayet güzel yumuşadı ve pişmek üzere zaten hepsi. Yemeğimiz harika bir şekilde pişti. Nasıl güzel oldu anlatamam size. Burada olup bu kokuyu duymalıydınız. Ama ne yapacaksınız o zaman? Hemen siz de bu ham gök domateslerinden, ki her yer gırla çünkü tam zamanı turşu kurmak için de çıktı bunlar. Bunu hemen yapıp deneyeceksiniz. Bu kokuyu, bu lezzeti alacaksınız. Şimdi servis edelim. Bir iki dokunuşum var. Görüşelim. Şimdi son dokunuş olarak ben bir de şöyle çok güzel yağlı sert bir beyaz peynirimi rendeledim.
ve üzerlerine serpiyorum. Bu elzem değil, bunsuz da yapabilirsiniz. İsterseniz kırın 2 yumurta, muhteşem bir kahvaltılık. Ama ben peynirli çok seviyorum. O yüzden bir de böyle göstereyim istedim size. Umarım siz de evinizde denersiniz. Bu dakikaya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir videomu. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. İnanıyorum ki çok beğeneceğiniz, çok lezzetli ve sağlıklı bir tarif oldu. Umarım hepiniz evinizde denersiniz. Dediğim gibi şimdi tam turşuluk domatesler, hamgök domatesler ortada gırla gezerken sadece turşu için bu domatesleri kullanmayın. Yemek olarak pirinçli de yapabilirsiniz. Benim bu yaptığım gibi kavurma, kahvaltılık ve yemek de yapabilirsiniz. 2 yumurta kırıp muhteşem bir kahvaltılığa da dönüştürebilirsiniz. Mutfakta asla sınır yok. Lezzet sonuna kadar deneme yanılma yöntemiyle ve birbirleriyle karıştırarak ortaya çıkıyor. Umarım denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve yorumlarını merakla bekliyorum. Deneyip denemedikleri ve nasıl bulduklarına dair. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz videolarıma bir göz atıp kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenip bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Gerçekten birbirinden güzel yüzlerce tarif var. Hepsini beğeneceğinizi umuyorum. Sizler için faydalı olabilmek için çektim. Kanalıma abone olmak, bildirim zilini açmak ve videolarımı beğenmek tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Ama bu yolla eğer tariflerimi beğeniyorsanız bana çok destek olmuş olursunuz. YouTube algoritması dolayısıyla ne kadar çok beğeni alır, ne kadar çok yorum alır ve sosyal medyalarda paylaşılırsa videolarımız o kadar çok izlenir. Ama eğer beğenmez, yorum yapmaz ve izleyip geçerseniz gerçekten videolarımız YouTube çöplüğünde ziyan olup gitmiş olur. Sizlerden desteğinizi rica ediyorum ve şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Ağzınız hep tatlı kalsın. Hoşça kalın.